Karlı, soğuk ve aynı zamanda da bir o kadar güneşli İstanbul sabahından herkese günaydın, iyi pazarlar. 9 senelik keto yasa olarak sürdürülebilir sağlıklı yaşam serüveninde bu hafta glikoneogenesis sistemini anlatıyorum. Bu sistem öyle bir sistem ki benim diyen birçok laboratuvara taş çıkartır. Hazırsanız gelin detaylarına hep birlikte bakalım. Glikoneogenesis kelimesinin anlamına bakarak başlayalım. İçeriği glikoz olmayan besinleri glikoza çeviren sisteme verilen addır glikoneogenesis. Bu mekanizma birincisi karaciğerimizde çalışır, biraz da böbreğimize özgüdür ancak bu iki organ dışında başka bir organda böyle bir sistem yok. Bu sistem sayesinde bedenimizin ne zaman ve ne kadar glikoza ihtiyacı varsa kendisi bunu temin eder. Eminim çoğunuz duymuşsunuzdur. Beyin şekerle çalışıyor. Beynimizin şekere ihtiyacı var. Onun için şeker yememiz lazım. Veyahut da özellikle 80'ler 90'lar çocuklarının okula sınava giderken kapı eşiğinde ağızlarına tıkıştırılan bir tane küp şeker. Neden? Şeker ye, zihnin açılsın, sınavın güzel geçsin şeklinde davranışlara aşinayızdır eminim. Bu noktada hemen şunu söylemeliyim. Bedenin vazifesi bizi hayatta tutmak, yaşantımızın devamlılığını sağlamak. Bu doğrultuda sizce sistem kişinin hayatını devam ettirebilmesini dışarıdan alacağı bir gıdaya bağlar mı? Öyle olsaydı türümüz çoktan tükenmiş olurdu. Düşünsenize yani şeker yemedim ölecek miyim yani? Avcı ve toplayıcı toplumlar rafine şeker mi tüketiyorlardı? Nasıl oldu da biz bugünlere kadar gelebildik? Yani beyin şekerle çalışır diye dışarıdan bizim şeker yemeye ihtiyacımız yok. Kaldı ki beyin sadece şekerle de çalışmaz. Alternatif çok güzel bir yakıt kaynağı var. İlerleyen dakikalarda detaylandıracağım. Şekere karşı öyle bir bağımlılığımız var ki ve paralel olarak hakkında o kadar az şey biliyoruz ki bak ben şuna şahit oldum. 6-7 kişi masadayız, dışarıda yemek yendi. Sonrasında tatlılar geldi değil mi? Yani bizim kültürümüzde genelde yemek sonrası hemen tatlı geliyor. Herkes gömüldü tatlılara. Ben yemiyorum. Şimdi beni tanımayan kişiler de var. Niye yemediğimi anlamıyorlar. Sordular. Dedim teşekkür ederim. Niye yemiyorsun? Ben şeker tüketmiyorum dedim. Olur mu? Lazım dedi biri. Dedim ki ne için lazım? Vücudumuzda ne yapıyor dedim. Şeker. Bak cevap şu. Yani bilmiyorum ama bir işe yarıyordur dedi. Bak bunu şey olarak söylemiyorum. Yani bir böyle dalga geçme maksatlı falan olarak söylemiyorum. Gerçekten bilmiyoruz. Yani kötü niyetle söylemiyor bunu. Diyor ki ya ne bileyim bir işe yarıyordur herhalde diyor. Neden? Çünkü öyle öğretildi. Halbuki alakası yok. Şimdi ne dedik? Glikoneogenesis sistemi istediği zaman istediği miktarda içeriği glikoz olmayan ürünlerden glikoz üretir. Gelin sistemi tek tek inceleyelim, detaylarını öğrenelim. Bu sistem öyle bir sistem ki içeriği glikoz olmayan protein, alkol, yağ gibi besinleri glikoza çevirebildiği gibi aynı zamanda içeriği glikoz olan ürünleri de ihtiyacı doğrultusunda proteine ve yağa çevirebiliyor. Yani ne demek istiyorum? Sistem iki yönlü olarak çalışıyor. Protein, alkol ve yağ alımında ilk adımda asetil-CoA enzimi salgılanıyor. Glikoneogenesis sistemi sonra devreye giriyor. Glikoza çeviriyor, enerji olarak kullanıyor ve fazlasını da yağ olarak depoluyor. Bu şekilde baktığımızda sistem birazcık karışık gibi görünüyor olabilir. Ancak neyi neye çeviriyor? Gelin birazcık detaylarına bakalım, o zaman netleşecek. Şimdi detayını inceleyelim. Protein yedik, vücuda amino asit geldi. Asetil-CoA enzimi salgılandı. Glikoneogenesis sistemi devreye girdi ve yediğimiz protein, amino asit glikoza çevrildi. Vücut bunu ihtiyacı doğrultusunda enerji kaynağı olarak kullandı. Veyahut da işte kuvvet antrenmanı yapıyorsak, ağırlık kaldırıyorsak, kaslarımızın zaten glikojen depolarıyla çalışıyor. Buna ihtiyacı varsa bu glikozu kullandı. Tamamını tükettik, okey, hiçbir sorun yok. Ancak ne dedik? İhtiyacımızdan fazla protein tüketirsek bunların depolanabileceği bir alan yok. Dolayısıyla bu glikoza çevirme işleminden sonra vücut bunu yağa çevirecek ve yağ olarak depolayacak. Onun için fazla protein kilo yapar. İkinci olarak alkole bakalım. Alkol vücut için toksik bir maddedir. Vücuda alındığı anda SOS çanları çalar. Sistem işini gücünü bırakır ve bir an önce bu toksik maddeyi sistemden uzaklaştırmak için harekete geçer. Peki sistem bu alkolü nasıl uzaklaştırır? Öncelikle şu depoların bir miktarlarını aklımızın bir köşesinde bulunduralım. Vücudumuzdaki kas glikojeni deposunun limiti 120 gram,
Karaciğer glikojeni deposunun limiti 70 gram, dolaşımda bulunan kan şekeri ise 5 gramdır. Alkol alındığı zaman kan şekeri hızla yükseliyor. Bu noktada pankreas hemen insülin hormonunu devreye sokuyor. Neden? Çünkü kanın içerisinde artan glikoz miktarı kendi kendine gidip hücrelere taşınamıyor. Bunun için insülin hormonuna ihtiyacı var. İnsülin bu işin müdürü gibi. Oradan hemen alıyor, nereye götüreceğine ve ne miktarda götüreceğine kendisi karar veriyor. Önceki bölümlerde anlatmıştım. İzleyenler hatırlayacaklar. Vücudumuzdaki toplam kanın içerisinde bulunan şeker miktarı yani glikoz miktarı 5 gram. Eğer bu miktar 6 gram olursa yani artı sadece 1 gram artarsa ve sistem bunu uzaklaştıramazsa, temizleyemezse, 5 grama tekrar geri düşüremezse ne oluyordu? Şeker komasına giriyoruz işte o zaman. İnsülin aldı bu fazlalığı hücrelere götürdü ancak hücreler çoktan dolu çünkü kişi ihtiyacından fazla tüketiyor. Ne olacak? Kaldı mı bu glikoz insülinin kucağında? Tam bu noktada işte trigliserit dediğimiz kökünde 3 adet serbest yağ asidi olan yağ tipine dönüşerek kanda depolamaya başlayacak. Kandan da kişinin bedenine göre meyilli olan bölgelere giderek dışarıdan gözle gördüğümüz kiloya çevirecek. Ne oldu şimdi özetle? Sistem şekere yani glikoza ve sonra da yağ çevirerek vücutta depoladı. Yani alkol geldi, sonra asetil koenzimi salgılandı, sonra gliconeogenesis sistemi devreye girdi, glikoza çevrildi, ihtiyaç kullanıldı, ihtiyaçtan fazlası yağ olarak depolandı. Aynı protein gibi bu sistem karbonhidrat ve şeker tüketiminde de aynı şekilde işliyor. Yoğun alkol tüketen kişilerin kan şekeri, kan yağları yani trigliseritleri yüksek çıkar. Aklımızda özetle kalsın dersek trigliserit dediğimiz şey kanımızdaki fazla yağ miktarı. Trigliserit üretimi ve depolanması yıllar boyunca devam ettiğinde ise sonuçta karaciğer yağlanması ve veya pankreas yağlanmasıyla neticeleniyor. İşte hani şey diyorlar ya, bu zamana kadar yedik bir şey olmadı. İşte bu bir kriter olmamalı bence. Yani bu bir şey olmayacağı anlamına gelmiyor. Limitleri söyledim işte. Depoların limitlerine baktık az önce. Bu hayatta her şeyin bir limiti var. Ne kadar zorlarsanız o kadar fazla risk alırsınız. Şu ana kadar bir şey olmadı. Tamam, elbette kimse kimseye karışamaz. Canım kardeşim, afiyet olsun, sen tüketmeye devam et. Ama hastalandığın zaman ondan sonra genleri suçlama. Yaptırdığınız kan testlerinde profesyonel olarak elbette doktorunuzla değerlendirmeniz en sağlıklısı. Bununla birlikte küçük bir bilgi verelim. Baktığınızda trigliserit değeriniz 150 ve üzerinde ise ciddi risk altındasınız. Normal olarak kabul edilen değerler 100 ila 150 arasında. Ketojenik beslenme söz konusu olduğunda ise trigliserit miktarları 100'ün altına düşüyor. Hatta çok daha aşağılara düşüyor. Yani benim son yaptırdığım teste bak, maşallah deyin, nazar değmesin, 30 çıkmıştı. Ama çok daha fazla düşük olanlar var. Yani ben de onu düşürmeye çalışıyorum. 30 bile bana çok düşük gelmiyor bir süre sonra. Yaptırdığınız kan testlerinde trigliserit miktarınız ne kadar düşük çıkarsa sağlığınız o kadar iyi demektir aslında. Düzenli olarak alkol tüketiminde ne oluyor işte? Sistemi sürekli çalıştırdığı için o kişi düzenli yağ depolama sistemi çalışıyor aslında. Onun için alkol tüketen kişilerin çoğunluğunu kilolu olarak görürsünüz. Yani rakının yanında o mezenin üzerine döktüğünüz sarımsaklı yoğurdu prebiyotik, probiyotik niyetine tükettim, ben sağlıklı besleniyorum demeniz sizi kurtarmaz. Veyahut da kişiyle konuşuyorsunuz mesela, diyor ki ben ekmek tüketmiyorum, ben şeker tüketmiyorum, ben paketli gıda tüketmiyorum ama bakıyorsun önünde kocaman bir göbek var. Ne tüketiyorsun? Bira içiyor. Bira eşittir sıvı ekmek. Alkol tüketimi yoğun olan, bununla birlikte zayıf olan, dışarıdan baktığınızda kilolu olmayan kişiler bunu bir avantajmış gibi düşünebilirler. Ancak aslında en tehlikelisi o. Yani kişinin zayıf olması vücudunun yağ depolamadığı anlamına gelmiyor. Tam tersi, dışarıdan görmüyorsunuz siz o yağları ama o yağlar iç organlarda depolanıyor. Yani organ yağlanmasına sebep oluyor. Alkol tüketmeyi sevenler ama aynı zamanda da ketojenik beslenmek isteyenler var. Soruyorlar zaman zaman, Yaso, ketojenik beslenmede hangi alkolü tüketelim? Cevap veriyorum, tüketmeyin. Ya ketojenik beslenmeyle alkolün ne alakası var? Olmaz yani, sisteme oturtamazsınız zaten. Ketozisten çıkar vücut. Yani bu şeye benziyor. Hani spordan çıkıp böyle sigara yakıyorlar ya, ona benziyor ki onda
Elbette ki çok kötü. Hem sigarayı içiyor hem de sporunu yapıyor. Ama ketojenik beslenmede hem ketojenik beslenip aynı zamanda da alkol tüketemezsiniz. Sistem oturmaz çünkü. Yani yağ yakımından çıkarsınız. Onun için uygun değil. Zaten yani bir süre sonra sistemi oturttuğunuzda kıyamıyorsunuz ya vücudunuza. O kadar emek veriyorsunuz yani özen gösteriyorsunuz. İşte çalışıyoruz hepimiz. Akşamdan yemeklerinizi hazırlıyorsunuz. Yani bir de öyle bir noktaya geliyorsunuz ki o size artık keyif vermemeye başlıyor. Yani işte sigaradır, alkoldür, şekerdir. Bunlar zaten biliyorsunuz bağımlılık. Yani bu bağımlılıklardan kurtulduğunuz zaman zaten ihtiyacınız olmuyor. Ben de insanım mesela 40 yılda bir işte aklıma geliyor şey diyorum. Ya doğum günüm hani ya da yılbaşı bir şey bir kadeh içeyim. Düşünüyorum sonra diyorum ki de ki içtin evet. Yani bu bana keyif vermiyor ki. Durduk yere sistemi bozuyorum. Niye böyle bir şey yapayım ki? Konuya bu şekilde yaklaşırsanız belki işiniz kolaylaşır. Proteini konuştuk, alkolü konuştuk. Gelelim şimdi yağa. Yağ tükettiğimiz zaman da sistem çalışarak ihtiyacı olan organlara ihtiyacı olan miktarda glikozu sağlıyor. Bu durumda aklınıza şu soru gelebilir. Yağdan glikoz yaptı. Hani az önce dedim ya glikozu enerji olarak kullandı. Kullanılamayanı da yağa çevirdi. Peki yağdan glikoz yaptı. Kullanılmayan ne olacak o zaman diye bir şey yok işte yağ tüketiminde, ketojenik beslenmede. Öyle ki şu an tabii lahana gibi giyindim ben ama yani kendimden örnek vereyim. 1.74 boyundayım. 60 kiloyum. 9 senedir deli gibi yağ yiyorum. Yani günde 130 140 gram, 170 gramlara bile çıktığım oldu. Öyle olsaydı benim şu an balina gibi olmam lazımdı. Böyle bir şey söz konusu değil. Şimdi bu noktada şunu diyebilirsiniz. Tamam da sen spor yapıyorsun. Ya ben düzenli egzersizi 2 senedir yapıyorum. Yani 20'li yaşlarda düzenli spor hayatımın olduğu dönemler oldu ama yani son yıllarda o kadar düzenli egzersiz yapmadım ki. Hemen şurada ekranın bir tarafına koyalım. Ketojenik beslenme yaptığım dönemde spor yapmadığım zamanları da görelim. O zaman da fazla bir yağ yoktu vücudumda. Ne oldu? Spor yaptıktan sonra vücut sıkılaştı. Elbette ki farkını gördüm. Güzel oldu, hoşuma da gidiyor, beni motive de ediyor. Ancak bununla birlikte spor yapmazsanız da sporsuz ketojenik beslenmede de yine ekstradan kilo almazsınız. İkincisi ise vücudunuzu yağ yakımına çevirdiğinizde tüm sistem, tüm bedeniniz, organlarınız yağı o kadar efektif bir şekilde kullanır ki. Yani glikoza ihtiyacı varsa glikoz yapar, onu kullanır. Onun haricinde yağı kullanır. Dolayısıyla vücudunuz karbonhidrat ve şeker tüketimindeki gibi yağ depolamaz. Zaten aslında oradan kaynaklanıyor. Yani bir algı karmaşası var orada. Şimdi kilo dediğimiz şey bedenin dışında yağ olarak görünüyor ya. Yediğimiz yağın o yağ olduğunu zannediyoruz. Onun için yağ yemekten korkuyoruz. Halbuki alakası yok. O yağ başka yağ, bizim yediğimiz yağ başka yağ. Yani dışarıdan gördüğümüz vücut yağları karbonhidrat, şeker, alkol. Başlarken beyin şekerle çalışır diye bahsetmiştim ya. Şöyle kısaca hangi organ hangi yakıtta çalışıyor ona bir bakalım. Zihnimizde daha net otursun. Beyin glikozla çalışıyor dedik. Ancak aynı zamanda beyin ketonla da çalışır ve ilk tercih ettiği şey aslında ketondur. Keton üretimini de sadece ketojenik beslenme ile sağlayabilirsiniz. Yani yağ yiyerek yapabilirsiniz. Al yuvarlar, kemik iliği ve böbreğin bazı hücreleri glikozla çalışır. Ancak bu sistem glikozu temin ettiği için ketojenik beslenmede hiçbir sorun yaşanmaz. Vücudun tüm diğer organları glikoz ve veya yağ asidi ve veya keton ile çalışır. Ancak şunu unutmayalım ki bedenin tercih ettiği yakıt kaynağı her zaman ketondur. Keton dediğimiz cisimcikler biz yağ yedikten sonra karaciğerimiz tarafından sentezlenerek oluşur. Yağ asitlerinin yapısı büyük olduğu için beyne ulaşmada sorun yaşar. Neden? Çünkü kan beyin bariyerini geçemez. Ancak keton cisimcikleri o kadar küçük tanelilerdir ki kan beyin bariyerini geçerek beyne ulaşabilirler ve bu şekilde de kaliteli, sağlıklı yakıt sağlarlar. Eğer beyne şeker verirseniz %100 glikozla çalışır. Eğer direkt şeker vermezseniz ketojenik beslenmede olduğu gibi %80 ketonla çalışır. %20 ihtiyacı olan glikozu da
bu sistemden temin eder. Yani yine geldik işte sahnede glikoneogenesis sistemi. Aklınıza belki şöyle bir soru gelmiş olabilir. Yaso beyin hem glikozla hem de ketonla çalışıyorsa biz neden işte baklava, börek, çörek yemiyoruz? Biz bunları yemeyi çok seviyoruz. Madem glikozla da çalışıyor, bunlardan zaten glikoz yapıyor. Biz bunları yemeye devam edelim diyebilirsiniz. Aradaki fark şudur, ikisi farklı yakıttır. Yani bir tanesi dizeldir, bir tanesi benzindir. Kaliteli ve kalitesiz yakıt. Yani sizin yediğiniz şeker, işte karbonhidrat, bunlar vücudunuza kalitesiz yakıt olarak gelir ve neticesinde de işte son özellikle 80-90 yılda, 100 yılda ortaya çıkan endüstriyel hastalıklara yakalanma riskinizi arttırmış olursunuz. Yani rakamlar korkunç. Dolayısıyla yağı vücudunuz, yani ketonları yakıt sistemi olarak, yakıt alternatifi olarak kullandığında hastalıklara yakalanma riskinizi de minimize etmiş olursunuz. Kaliteli ve verimli yakıt kaynağı olan ketonlar, beyninizin zihinsel fonksiyonlarınızın, analitik düşünme yetinizin, problem çözme yeteneğinizin ve benzeri durumların zirve noktasına ulaştırır sizi. Berrak bir zihin, daha az unutma, zinde uyanma ve bununla birlikte birçok daha fazla size fayda sağlayan avantajlarını yaşarsınız. Toparlayacak olursak beynimiz ve vücudumuz için en kaliteli yakıt kaynağı ketonlardır. Ayrıca vücut birinci yakıt kaynağı olarak yine ketonları tercih eder. Siz glikoz verdiğiniz için mecburen onunla çalışmak zorunda kalıyor. Ancak yağ verirseniz o kendisi ketonlarını yaparak aynı zamanda da glikoz ihtiyacını karşılayacaktır. Unutmayalım ki sistem bizim hayatta kalmamızı dışarıdan alacağımız bir gıdaya bağlamaz. Siz yeter ki vücudunuza kaliteli yakıt yapabilmesi için ihtiyacı olan besinleri verin. O zaman sistem zaten kendisi optimum seviyede çalışacaktır. Ne zaman, neye, ne miktarda ihtiyacı varsa kendisi bunu temin edecektir. Beyin şekerle çalışır, onun için şeker yemem lazım sözüne lütfen itimat etmeyin. Böyle bir şeyin gerçekliği yok. Aksi halde benim kafam çalışmıyor olurdu. Bu kadar anlattığım şeyi de anlatamıyor olurdum, değil mi? Gerizekalı olmam lazımdı. 9 senedir yağ tüketiyorum, şeker tüketmiyorum. Bedenim ne zaman ihtiyacı varsa glikoza, glikoneogenesis sistemiyle kendisi yapıyor ve ihtiyacı olan organa gönderiyor. Dolayısıyla beynin bizim dışarıdan yiyeceğimiz şekere ihtiyacı yok çalışması için. Sizlere kan şekerinizi sık sık yükseltmediğiniz, şekerden, karbonhidrattan ve alkolden uzak durduğunuz, sağlıklı yağlarla beslendiğiniz, lezzetle beslendiğiniz güzel bir gün diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.